Buzdağının altındaki şehir. Doktor Aylin kara eldivenli elini buz yüzeyine bastırdı ve donmuş tabakanın altında bir şeylerin parıldadığını gördü. 42 yaşındaydı, 17 yıldır buzullarda çalışıyordu, ama böyle bir şey hiç görmemişti. Markus, buraya gel, dedi, nefesi beyaz buhar bulutları oluşturuyordu havada. Bunu görmelisin. Norveçli meslektaşı Markus Johansen dizlerinin üstüne çöktü, başındaki kamera ışığını Aylin'in işaret ettiği noktaya tuttu. Buzun yaklaşık 3 metre altında, geometrik bir yapı vardı. Çizgiler çok düzgündü, çok muntazamdı. Doğal olamazdı. Bu ne, diye sordu Markus, sesi heyecanlıydı. Bilmiyorum, dedi Aylin, ama ne olduğunu bulmamız gerek. 2 haftadır buradaydılar, küçük bir araştırma ekibiyle 6 bilim insanı, 2 dağcı, bir helikopter pilotu. Amaçları basitti, iklim değişikliği nedeniyle hızla eriyen buzulları belgelemek, veri toplamak, örnekler almak. Ama şimdi tamamen farklı bir şeyin eşiğindeydiler. Ekibin geri kalanını çağırdılar. Jeolog Dr. Kenji Tanaka, buzların yaşını belirleyen Dr. Sofia Rodriguez, genç arkeolog Dr. James Chen ve teknik uzmanlar Paul ve Ingrid. Hepsi buzun etrafında toplandılar, aşağıya baktılar. Termal matkap hazırlayalım, dedi Aylin. Dikkatli olun. Ne olduğunu bilmiyoruz ama zarar vermek istemiyorum. 6 saat sürdü. Termal matkap yavaş yavaş buzu eritti, dar bir delik açtı. Ve nihayet, delme işlemi bittiğinde, Aylin bir kablo kamera indirdi aşağıya. Monitörde beliren görüntü karşısında herkes nefesini tuttu. Bir şehir vardı. Buzun altında, korunmuş, muhteşem bir şehir. Binalar, sokaklar, meydanlar hepsi kristal berraklığında donmuş. Tanrım, diye fısıldadı Sofya. Bu imkansız. Ama orada, dedi Aylin. Kalbi çılgınca atıyordu. Gerçek. Ve aşağı inmeliyiz. Ertesi sabah erkenden hazırlıklara başladılar. Deliği genişlettiler, tırmanma ekipmanlarını hazırladılar, güvenlik protokollerini gözden geçirdiler. Aylin, Markus, Kenji ve James ilk dalışı yapacaktı. Diğerleri yukarıda kalıp destek olacaktı. Radyo bağlantısını her 5 dakikada bir kontrol edin, dedi Paul. Herhangi bir sorun olursa hemen çekin. Aylin başını salladı. Emniyet kemerini bağladı, elindeki el fenerini test etti, derin bir nefes aldı. Haydi gidelim. İniş yavaş ve dikkatli oldu. Buz duvarları etraflarını çevirmişti, mavimsi beyaz bir glow yayıyordu. Derinlerdeki sıcaklık düşük ama sabit kalıyordu, -30 derece civarında. Aylin'in nefesi helmeti içinde donuyordu. 30 metre inince, buz daha berrak hale geldi. Artık yapıları görebiliyorlardı, yanlarında binalar, pencereler, kapılar. Hepsi buz içinde mükemmel korunmuş. 40 metre, 50 metre, 60 ve sonra ayakları sağlam zemine değdi. Aylin aşağı baktı. Taş döşemeydi, büyük, düzgün bloklar. Ayakta durdu, dengesini buldu, etrafına bakındı. Bir meydandaydı. Etrafında binalar yükseliyordu, bazıları 2 katlı, bazıları daha yüksek, hepsi garip bir mimari tarzda inşa edilmişti. Sivri kubbeler, zarif kemerler, duvarları kaplayan karmaşık desenler. İnanılmaz, diye fısıldadı Markus, kamerasını çalıştırdı. Bu nasıl mümkün olabilir? Kenji dizlerinin üstüne çöktü, taşları inceledi. Bu granit. Ama kesilme şekli, çok gelişmiş. Modern aletler bile bu kadar kesin kesemez. James bir binaya yaklaştı, duvardaki yazıtları inceledi. Bu hiçbir bilinen dile benzemiyor. Semboller var, ama alfabe değil. İdeogramlar mı? Belki piktogramlar. Aylin meydanın ortasına yürüdü. Orada bir heykel vardı ya da heykel olduğunu düşündüğü bir şey. İnsan biçimindeydi ama orantılar hatalıydı. Çok uzun boylu, kollar çok inceydi, baş biraz büyüktü. Ve yüz boştu. Düz bir yüzeydi, hiç özellik yoktu. Kim yapmış olabilir bunu, dedi Aylin, yüksek sesle düşündü. Ve ne zaman? Buz çekirdek örnekleri almalıyız, dedi Kenji. Yaşını belirleyebiliriz. 3 saat boyunca şehri keşfettiler. Her köşede yeni şaşırtıcı detaylar buluyorlardı. Bir bina vardı ki içi tamamen boştu, duvarlar, tavan, zemin, hepsi tek bir taş bloktan oyulmuştu. Başka bir yerde, yer altına inen bir merdiven vardı ama alt katlar buzla doluydu. Meydanın kuzey tarafında en büyük bina duruyordu. Bir tapınak gibi görünüyordu, büyük kapısı, süslü cephesi, tepesinde bir kule.
Aylin ona yaklaştı, kapıyı inceledi. Ve o anda, bir şey oldu. Kapı parladı. Hafifçe, mavi ışıkla. Ve Aylin hissetti bir çekim kuvveti, sanki bina onu çağırıyormuş gibi. Aylin, Markus onun yanındaydı. İyi misin? Evet, evet. Kafasını salladı. Bir an için, sanırım yorgunum. Ama o an aklından çıkmadı. Işığı görmüştü, eminli. Ve bir ses duymuştu çok hafif, zihninin içinde bir fısıltı, gel. Ertesi gün büyük binayı keşfetmeye karar verdiler. Ekipten Sofya da katıldı onlara, Ingrid ise yukarıda kaldı. 5 kişi şehrin derinliklerine indiler. Gün ışığı artık çok uzaktaydı. Sadece el fenerlerinin ışığı ve bazen duvarlarda garip fosforlu bir parıltı vardı. Bazı taşlar doğal olarak parlıyordu ya da Aylin öyle düşünüyordu. Belki radyoaktifti. Belki başka bir şeydi. Tapınağın kapısı açıktı. Ya da açılabilir durumdaydı, buz kısmen erimişti, Markus ittiğinde yavaşça döndü. İçeri girdiler. Bir salon, dev, yüksek tavanlı, sütunlarla desteklenmiş. Sütunlar karmaşık kabartmalarla kaplıydı, figürler, sahneler, semboller. Aylin fenerini onlara tuttu, yakından baktı. Bir hikaye anlatıyorlardı. İlk kabartmada, insanlar görünüyordu ya da insan benzeri varlıklar. Uzun, ince, o garip orantılı. Onlar bir şehir inşa ediyorlardı. İkinci kabartmada, gökyüzünden bir şey iniyordu, bir yıldız mı, bir gemi mi? Net değildi. Üçüncüde, varlıklar o şeye tapıyorlardı. Dördüncüde her şey karanlıktı. Sadece kaos, yıkım, korku. Ne olmuş onlara, diye fısıldadı Sofya. Bilmiyorum, dedi Aylin. Ama korkunç bir şey. Salonun sonunda, bir kapı daha vardı. Daha küçük, daha basit. Onu açtıklarında, bir merdiven buldular, aşağı inen, karanlığa doğru uzanan bir merdiven. Devam edelim mi? Dedi James, sesi gergin. Aylin tereddüt etti. İçgüdüleri hayır diyordu. Ama bilim insanı yanı merak ediyordu. Evet, ama dikkatli. Merdiveni indiler. 20 basamak, 30, 40. Hava gittikçe soğuyordu, nemli oluyordu. Duvarlar artık taş değildi, buz. Pür buz. Ve sonra başka bir odaya vardılar. Bu oda farklıydı. Yuvarlak, kubbeli, ortasında bir platform. Platform üzerinde bir nesne vardı, kristal bir küre, yaklaşık 1 metre çapında, içten parlayan. Ne bu, dedi Kenji, yaklaştı. Dokunma. Aylin bağırdı ama geç kalmıştı. Kenji küreye dokundu. Ve o anda, her şey değişti. Işık patladı. Körlük verici, beyaz, saf enerji. Herkes gözlerini kapattı, kollarını yüzlerine siper etti. Ve sonra, vizyon. Aylin kendini farklı bir yerde buldu. Şehirde hala ama canlıydı, dolu, hareketliydi. Etrafında varlıklar vardı, o uzun, ince, yüzsüz varlıklar. Ama şimdi onların yüzlerini görebiliyordu, zarif, keskin çizgili, büyük, parlak gözlü. Konuşuyorlardı birbirleriyle, ama dil anlaşılmazdı. Kendini hareket edemez halde buldu, sadece izleyebiliyordu. Bir rüyaydı ama çok gerçekti. Sahne değişti. Şimdi gökyüzündeydi ya da gökyüzü gibi bir yerde. Yıldızlar parlıyordu, ama tanıdık takım yıldızlar değildi. Ve uzaktan bir şey yaklaşıyordu, dev, metalik, geometrik. Bir gemi. Gemi indi. Varlıklar onu karşıladılar, sevinçle. İçinden başka varlıklar çıktı, benzerdiler ama daha büyük, daha güçlü. Bir dil konuştular, el işaretleri yaptılar. Bir şey alışverişi oldu, bilgi mi, teknoloji mi? Sahne tekrar değişti. Şimdi bir tören vardı. Kristal küre, aynı oda merkezindeki küre, bir altın kaide üzerine yerleştirilmişti. Varlıklar etrafında toplandılar, şarkı söylüyorlardı ya da Aylin'in şarkı olduğunu düşündüğü sesler çıkarıyorlardı. Ve küre parladı. Ve varlıkların gözleri açıldı, sanki ilk kez görüyorlarmış gibi. Bilgelik geldi, anlayış, güç. Ama sonra, karanlık, gökyüzü kararıyor, yıldızlar sönüyor. Soğuk geliyor, korkunç, dayanılmaz soğuk. Varlıklar panik içinde, kaçışıyor, sığınak arıyor. Ama soğuk herkesi yakalıyor, her yeri donduruyor. Son sahne, bir varlık, kristal küreyi o odaya taşıyor. Onu platform üzerine koyuyor. Ellerini üzerine koyuyor. Ve fısıldıyor, Aylin kelimeleri anlamıyordu ama anlamını biliyordu. Bekleyin. Bir gün, birileri gelecek. Uyandırın onları. Anlatın hikayemizi. Sonra dondu. Buz onu kapsadı. Ve her şey sessizliğe gömüldü. Vizyon sona erdi.
Aylin kendini odanın zemininde buldu, sırt üstü yatıyordu. Başı dönüyordu, kusacak gibiydi. Diğerleri de etraftaydı, aynı durumda. Ne oldu, dedi Markus, doğrulmaya çalışıyordu. Bir vizyon, dedi Aylin. Sesi hırıltılıydı. Hepiniz gördünüz mü? Hepsi başını salladı. O zaman gerçekti, dedi Sofya. O küre, bir kayıt cihazı. Bir bellek. Kenji kristal küreye baktı. Artık parlamıyordu. Sadece sıradan bir küre gibiydi. Ama nasıl? Bu teknoloji binlerce yıl ötede bizden. Binlerce mi, dedi James. Belki daha fazla. O varlıklar, onlar insan değildi. Başka bir tür. Akıllı, gelişmiş, ama yabancı. Ve onlar buraya geldiler, dedi Aylin, ayağa kalktı. Ya da burada yaşadılar. Kim bilir ne kadar süre. Sonra bir felaket oldu. Buzul çağı mı? Belki daha kötü bir şey. Ve hepsi dondu. Sessizlik. Herkes bilimin, tarihin, insanlığın şimdiye kadar bildiği her şeyin değiştiğini anlıyordu. Yukarı çıkmalıyız, dedi Markus. Dünyaya anlatmalıyız. Ve ne söyleyeceğiz? Aylin ona baktı. Uzaylılar bulduk. Binlerce yıl önce, Grönland'da bir şehir inşa ettiler, sonra donup öldüler. Kim inanır? Delilimiz var, dedi Kenji. Şehir, küre, vizyonlar. Vizyonlar delil değil. Ve şehir. Aylin etrafına baktı. Buz eriyor. İklim değişikliği. 40, belki 50 yıl içinde burası tamamen açığa çıkacak. Ama o zaman ne olacak? İnsanlar gelecek, yağmalayacak, yok edecek. Bu yerle saygısız davranacaklar. O zaman korumamız gerek, dedi Sofya. UNESCO'ya bildireceğiz, hükümetlere, akademik kurumlara. Ve onlar da gelecek, dedi Aylin, sesi acıydı. Ordular, şirketler, sorumlu hazine avcıları. Bu yer bir savaş alanına dönüşecek. Peki ne öneriyorsun? Markus ellerini kaldırdı. Saklamak mı? Yalan mı söylemek? Aylin bir şey söylemek istedi ama durdu. Çünkü bir şey duydu. Bir ses. Çok hafif, ama oradaydı. Fısıltı. Sessiz olun, dedi. Herkes durdu, kulak verdi. Fısıltı yine geldi. Kristal küreden. Kelimeler yoktu ama bir mesaj vardı, bir duygu, bir yalvarış. Koruyun, anlayın, saygı gösterin. Onu duyuyor musunuz, diye fısıldadı Aylin. Diğerleri kafalarını salladı, gözleri büyümüştü. Küre tekrar parlamaya başladı. Ama bu sefer farklıydı. Daha yumuşak, daha sıcak. Bir davet gibiydi. Aylin yaklaştı. Elini uzattı. Dokundu. Ve yeni bir vizyon geldi. Bu vizyon farklıydı. Sadece geçmiş değil, gelecek de. Olasılıklar, yollar, seçimler. Bir yolda, insanlar şehri buldular, geldiler, araştırdılar. Ama açgözlülük geldi. Şirketler kristalleri çaldı, teknoloji aradı. Askeri birlikler bölgeyi işgal etti. Ve bir kaza oldu, bir patlama, belki de radyasyon. Şehir yok oldu, binlerce insan öldü. Başka bir yolda, bilim insanları dikkatli davrandı. Yavaşça, saygıyla araştırdılar. Ama basın geldi, turistler geldi. Yer kirlendi, bozuldu. Kutsal olan şey sırdanlığa indirdi. Üçüncü bir yolda, yol yoktu. Şehir saklı kaldı. Kimse bilmedi. Ve binlerce yıl sonra, insanlık olgunlaştığında, hazır olduğunda, kendiliğinden bulundu. Doğru zamanda. Vizyon sona erdi. Aylin ağlıyordu. Neden bilmiyordu ama gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Ne gördün, diye sordu Sofya, ona dokundu. Geleceği, dedi Aylin. Ve korkunç. İnsanlar, biz hazır değiliz. Bu bilgi için hazır değiliz. Ama saklayamayız, dedi James. Bu insanlığa ait. Hepimize. Hayır. Aylin ona döndü, gözleri karararlıydı. Bu onlara ait. Küreyi işaret etti. O varlıklara. Ve emanetlerini korumak bizim görevimiz. Ne demek istiyorsun? Aylin derin bir nefes aldı. Yukarı çıkacağız. Deliği kapatacağız. Şehrin yerini kaydedeceğiz ama yayınlamayacağız. Sadece birbirimize söz vereceğiz, bu sırrı korumak. Gelecek nesillere aktarmak. Ve doğru zaman geldiğinde 100 yıl sonra, 200, belki daha fazla onlara anlatacağız. Bu delilik, dedi Markus. Kariyer intiharı, bilim intiharı. Biliyorum, dedi Aylin. Ama doğru olan bu. Tartıştılar. Saatler sürdü. Ama sonunda, hepsi aynı vizyonu görmüştü, aynı uyarıyı hissetmişti. Ve birer birer, kabul ettiler. Tamam, dedi Markus. Ama nasıl emin olacağız? Biri konuşursa. Bir tür yemin, dedi Sofya. Resmi değil ama, kişisel. Birbirimize, bu yere, o varlıklara.
Bir daire oluşturdular, elleri birbirine dokundu. Ve tek tek, söz verdiler. Sırrı korumak, şehri korumak, emaneti saygıyla tutmak. Ve kristal küre, son bir kez parladı. Sanki kabul ediyormuş gibi. Sonra sönmeye başladı, ışığı azaldı, söndü. Yukarı çıkarken, Aylin bir şey fark etti. Şehir değişiyordu. Binalar hafifçe kayıyordu, sanki uyanıyormuş gibi. Taşlar titriyordu. Hava ısınıyordu. "Koşun," diye bağırdı. Hepsi koşmaya başladılar, merdivenlere, halatlarına. Arkalarından sesler geliyordu: çatlama, kırılma, çökme. Şehir çöküyordu. Ya da belki kendini yok ediyordu. Zaman gelmemişti, vizyon göstermişti. Ve şehir, son bir saygı gösterisi olarak, kendini gömüyordu. Yüzeye çıktıklarında, nefes nefese, ekip onları karşıladı. "Ne oldu?" "Depremle hissettik." "Çökme," dedi Aylin. "Aşağı inemeyiz artık. Çok tehlikeli." Paul deliye baktı. "Ama sen?" "Hiçbir şey bulamadık," dedi Marcus, Aylin'e baktı. "Sadece boş odalar. Eski, ama özel bir şey yok." Yalan söylüyorlardı. İlk kez, ama son değil. Bu sadece başlangıçtı. 2 hafta sonra, araştırma ekibi Kopenhag'daydı, resmi rapor sunuyorlardı. Basın toplantısı kalabalıktı: gazeteciler, bilim insanları, meraklılar. Aylin podyuma çıktı. "Grönland'ın kuzeyinde, eriyen bir buzulun altında, jeolojik anomaliler bulduk. İlk başta yapay yapılar olduğunu düşündük ama yakından inceledikten sonra, doğal kristal oluşumlar olduklarını belirledik. Garip, nadir, ama özel bir şey değil." Sorular geldi. Aylin cevap verdi, yalan söyledi, içi sızladı. Marcus, Kenji, Sofia, James hepsi aynısını yaptı. Ve basın toplantısı bitti. Haber kısaltıldı, unutuldu. Sadece küçük bir not bilim dergilerinde, Grönland buzul anomalisi, doğal oluşum olduğu teyit edildi. Gece, otel odasında, Aylin yalnız oturuyordu. Elinde bir flash disk vardı. İçinde her şey: fotoğraflar, videolar, notlar. Gerçek rapor. Onu yok etmeliydi. Ama edemedi. Bunun yerine, küçük bir metal kutuya koydu, mühürledi. Üzerine bir not yazdı. 2125 yılında açın. Daha erken değil, lütfen. Sonra kutuyu emanet etmek için bir yol buldu: bir güvenlik deposu, belirli talimatlarla. 100 yıl sonra, kutu otomatik olarak bilim camiasına teslim edilecekti. Ama 100 yıl çok uzundu. Aylin biliyordu ki o zaman hayatta olmayacaktı. Çocukları olmayacaktı, kimseye anlatamayacaktı. Sadece diğer 5 kişi bilecekti. Ve onlar da aynı yükü taşıyacaktı. Bölüm 8, yıllar geçerken. 2030. Kenji Japonya'da öldü, kalp krizi. Ama ölmeden önce, genç bir öğrenciye küçük bir mektup bıraktı. 2125'te, Grönland'a git. Koordinatları takip et. Gerçeği bul. Öğrenci mektubu anlamadı ama sakladı. 2037. Sofya emekli oldu, İspanya'ya taşındı. Bir günlükte yazıyordu gerçek hikayeyi, her detayı. Ama günlüğü gizli tuttu, sadece ölümünden sonra açılacak bir vasiyetle korudu. 2041. James bir trafik kazasında yaralandı, komaya girdi. Hastanede, bilinçsizken, kristal kürenin rüyasını gördü, onunla konuştu, teselli buldu. Uyandığında, daha kararlıydı, sırrı koruyacaktı, ne pahasına olursa olsun. 2048. Marcus kanserden öldü. Son nefesinde, karısına fısıldadı, bir sır var, ama söyleyemem. Beni affet. Karısı anlamadı ama ağladı. 2055. Aylin yaşlıydı, yalnızdı, ama hala dik duruyordu. Bir gün, genç bir gazeteci geldi, sorular sordu. "Doktor Kara, söylentiler var. 2024'te Grönland'da bir şey buldunuz, ama sakladınız. Doğru mu?" Aylin ona baktı, uzun uzun. Sonra gülümsedi. "Söylentiler sadece söylenti. Gerçeği bilmek istiyorsan, bekle. Doğru zaman geldiğinde, her şey açığa çıkacak." "Ne zaman?" "Hazır olduğunda. Sen, ben, insanlık. Hazır olduğumuzda." 2068. Aylin öldü, sakin bir şekilde, uykusunda. Cenazesinde az insan vardı. Ama birisi özeldi: o genç gazeteci, şimdi orta yaşlı bir editör. Mezarın başında durdu, fısıldadı, "Sırrınızı koruyacağım, Doktor Kara. Söz veriyorum." Ve bilmiyordu ama aynı anda, dünyada başka insanlar da aynı sözü veriyordu. Kenji'nin öğrencisi, Sofya'nın torunu, James'in asistanı, Marcus'un oğlu. Bir ağ oluşmuştu, görünmez ama güçlü. Bekçiler.
Doktor Leyla Arslan helikopterden indi, kar kıyafetini düzeltti. 32 yaşındaydı, Cambridge'de arkeoloji profesörüydü. Ve bugün, hayatının en önemli gününe başlıyordu. Elinde bir mektup vardı, büyük dedesinin mektubu. Kenji Tanaka. 2030'da ölmüş ama bir emanet bırakmıştı. Koordinatlar, bir tarih, bir açıklama. Burada, buzun altında, bir şehir var. Onu bul. Onu anla. Onu koru. Leyla yıllardır hazırlanıyordu. İzin almış, fon bulmuş, ekip oluşturmuştu. Şimdi, nihayet, buradaydı. Ama yalnız değildi. 4 kişi daha vardı, farklı ülkelerden, farklı disiplinlerden. Hepsi aynı şekilde buraya gelmişti, ataları tarafından yönlendirilmiş, bir sırrın çağrısına uymuştu. Doktor Carlos Martinez, Sofya'nın torunu. Doktor Emma Chen, James'in yeğeninin kızı. Doktor Nikolay Johansen, Markus'un oğlu. Ve Doktor Ayşe Kara, Aylin'in, kimdi? Yeğeni değil, torun değil. Ama aile arkadaşının kızı, ona Aylin'in bir kutusu emanet edilmişti. Beşi bir araya geldiler, karşılıklı baktılar. Hepiniz de biliyorsunuz, değil mi? Dedi Leyla. Hepsi başını salladı. O zaman başlayalım. Koordinatlar onları eski kampa götürdü ya da kamptı. Şimdi sadece bir iz vardı. Buz erimiş, tekrar domuştu. Ama çevredeki jeolojik yapı aynıydı. Aşağıda bir şey var, dedi Carlos, yer radarına baktı. 60 metre derinlikte. Büyük, karmaşık yapı. Şehir, dedi Emma. Buzdağının altındaki şehir. Delmeye başladılar. Modern ekipmanla çok daha hızlıydı. 2 günde, büyük bir tünel açtılar. Ve inmeye başladılar. Şehir hala oradaydı. Çökmüş ama yok olmamıştı. Bazı binalar harap olmuştu ama çoğu sağlamdı. Meydanda, yüzsüz heykel hala ayaktaydı. İnanılmaz, diye fısıldadı Nikolay. Tıpkı babamın anlattığı gibi. Anoşu anlatmıştı mı? Leyla ona baktı. Hayır. Ama günlüklerinde buldum. Gizlenmiş, şifrelenmiş. Ama çözdüm. Hepsi aynı hikayeyi taşıyordu. Farklı versiyonlarda, farklı detaylarda, ama özü aynı, bir keşif, bir karar, bir sır. Tapınağa gittiler. Merdiveni indiler. Ve kristal küreyi buldular. Hala oradaydı. Hala parlaklığını koruyordu. Ayşe yaklaştı, elini uzattı. Hazır mıyız? Bilmiyorum, dedi Leyla. Ama bunu yapmak zorundayız. Beşi birlikte küreye dokundu. Ve vizyon geldi. Ama bu sefer farklıydı. Vizyonda, o varlıkları tekrar gördüler. Ama şimdi konuşuyorlardı ya da en azından, Leyla onları anlayabiliyordu. Sanki küre, 100 yılda bir çeviri sistemi geliştirmişti. Selam, dedi bir varlık. Sesi tatlıydı, yumuşaktı. Siz geldiniz. Bekliyorduk. Biz kimiz, diye sordu Leyla, vizyonun içinde konuşabildiğini fark etti. Uyandıranlar. Her döngüde, birkaç kişi gelir. Buluştular, anladılar, karar verdiler. Bazıları doğru kararı verir, beklemek. Bazıları hemen açıklama ister. Ama sadece bekleyenler, bize ulaşır. Bize ne öğretmek istiyorsunuz? Varlık gülümsedi, Leyla yüzünde bir ifade gördü ilk kez. Sabır, saygı, anlayış. Evreniniz geniş, eski, sırlarla dolu. Ama sırlar acele edilince kaybolur. Zaman gerektirir. Olgunluk gerektirir. Ve şimdi, olgun muyuz? Daha değil. Ama yaklaşıyorsunuz. Belki 100 yıl daha. Belki 200. Ama gelecek. Ve o zaman, gerçek mesajımızı alacaksınız. Şimdi ne yapmamızı istiyorsunuz? Aynısı. Koruyun, anlayın, saygı gösterin. Ve bekleyin. Yeni bekçiler yetiştireceksiniz. Onlar da yetiştirecek. Ve bir gün, zincir tamamlanacak. İnsanlık hazır olacak. Vizyon solmaya başladı. Ama son bir mesaj geldi, kristal berraklığında. Yalnız değilsiniz. Hiçbir zaman yalnız değildiniz. Yıldızlar arasında, kardeşleriniz var. Ve onlar da bekliyor. Doğru zaman için. Leyla ve ekibi yüzeye döndüklerinde, her şey değişmişti. Kendileri değişmişti. Anlayışları, vizyonları, amaçları. Rapor yazdılar. Ama basit, teknik, sıradan bir rapor. Buzaltı arkeolojik yapılar, muhtemelen eski bir yerleşim. Önem arz ediyor ama daha fazla araştırma gerekli. Delilo sondajı tekrar kapattılar. Alanı koruma altına aldılar. Ve beklemeye başladılar. Ama bu sefer, daha organize. Beşi bir dernek kurdular, Kutupsal Arkeoloji Koruma Vakfı. Resmi, yasal, ama gerçek amacı gizli. Şehri korumak, emaneti sürdürmek. Öğrenciler yetiştirdiler. Onlara parça parça gerçeği anlattılar.
Kimisi kabul etti, kimisi reddetti. Ama kabul edenler, yeni bekçiler oldular. Yıllar geçti. 2150, 2175, 2200. İnsanlık değişti. Uzaya açıldı, yeni gezegenler keşfetti, krizler yaşadı, toparlandı. Ama şehir hala oradaydı, saklı, korunmuş, bekliyor. Ve 2224'te, bir şey oldu. Dünya Birleşmiş Uluslar, resmi bir bildiri yayınladı. İnsanlık, evrensel iletişim için hazır olduğunu ilan ediyor. Barış, bilim, anlayış ilkeleriyle, yıldızlar arasındaki kardeşlerimize sesleniyoruz. O gece, Grönland'da, buzun altında, kristal küre parladı. Kendi başına, kimse orada değilken. Ve bir sinyal gönderdi uzaya, derinlere, uzak yıldızlara. Ve bir yanıt geldi. Bekçiler biliyordu. Artık sırrı koruma zamanı geçmişti. Paylaşma zamanı gelmişti. 2225, Haziran. Leyla'nın torunu, Doktor Kemal Arslan, bir basın toplantısı düzenledi. Global Yayın, milyarlarca izleyici. Bugün, bir gerçeği açıklamak istiyorum. 200 yıl önce, Grönland'da bir keşif yapıldı. Ama doğru nedenlerle saklı tutuldu. Şimdi, insanlığın hazır olduğuna inanıyoruz. Ve sizinle paylaşacağız. Video gösterdi ailenin orijinal kayıtlarını. Şehri, kristal küreyi, vizyonları. Dünya şok oldu. Ama panik olmadı. Çünkü hazırdı. 200 yıllık gelişme, olgunlaşma, insanlığı bu ana hazırlamıştı. Ve bir hafta sonra, resmi bir grup şehre indi. Bilim insanları, diplomatlar, filozoflar. Kristal küreye dokundular. Ve son mesajı aldılar. Hoş geldiniz, genç kardeşler. Yolculuğunuz uzundu ama başardınız. Şimdi, gerçek öğrenmeniz başlıyor. Yıldızlar arası topluma katılmanız, bilgi paylaşmanız, evrendeki yerinizi almanız zamanı. Sizi sevgiyle bekliyoruz. Ve böylece, buzdağının altındaki şehir, insanlığın yeni çağının başlangıcı oldu. Gizli emanet, açık armağana dönüştü. Ve 200 yıl önce, Aylin Kara ve ekibinin verdiği karar sabır, saygı, zaman doğru olduğu kanıtlandı. Çünkü bazı gerçekler acele edilemez. Bazı sırlar olgunluk gerektirir. Ve bazı keşifler, sadece hazır olduğumuzda, bize gerçekten ait olur. Son. Ve yıldızların altında, buzun derinliklerinde, o eski şehir hala duruyordu. Artık bir sır değil, bir köprüydü. Geçmiş ve gelecek arasında, insanlık ve evre arasında, yalnızlık ve kozmik kardeşlik arasında. Buzdağının altındaki şehir, sonsuza dek bir hatırlatıcıydı, sabırlı olanlar, sırrın ötesine geçer. Saygı gösterenler, gerçek bilgeliği bulur. Ve bekleyenler her şeyi kazanır.